Osmanlı tarihinde öyle günler vardı ki güneş bir padişaha doğar, başka birine batardı. Koca bir imparatorluğun kaderi sarayın loş koridorlarında, Yeniçeri kışlalarının avlularında ya da ulema meclislerinin kapalı kapıları ardında değişirdi. Bir fetva, bir isyan ya da kimi zaman sadece bir fısıltı yüzyılların en kudretli tahtını bile sarsabilirdi. Tarih kitapları bize hep padişahların nasıl tahta çıktığını anlattı. Peki ya o tahtı nasıl kaybettiler? Bu sorunun cevabı aslında Osmanlı'nın en az konuşulan ama belki de en çarpıcı hikayesi. Çünkü Osmanlı'da taht sadece çıkılan bir yer değil, aynı zamanda da düşülen bir yerdi. Ve çoğu zaman bu düşüş bir fetva ile başlar, kapı gıcırtısıyla devam eder ve ipek bir ibrişimin gölgesinde son bulurdu. Bu videoda eceliyle ölmeyen padişahların hikayesini anlatacağız. Saray entrikalarından Yeniçeri isyanlarına, ulema fetvalarından darbelere uzanan bu yolculukta aslında imparatorluğun kaderini değiştiren kırılma anlarına tanık olacaksınız. Çünkü dünyanın neresinde olursa olsun her taht aynı zamanda bir sınavdır. Hazırsanız tarihin bu en tehlikeli koltuğuna birlikte oturuyoruz. Fatih Sultan Mehmet'in ölümünün ardından Osmanlı tahtı iki kardeş arasında kaldı. İkinci Bayezid ve Cem Sultan. Bayezid önce davranıp İstanbul'a ulaştı ve tahta çıktı. Ama Cem pes etmedi. Bursa'da kendi adına para bastırıp padişahlığını ilan etti. Ama bu bir iç savaşın başlangıcıydı. Cem Sultan sonunda Avrupa'ya sığındı. Ama bu geri çekiliş yıllar süren diplomatik bir krize dönüştü. Papa'dan Memlüklere, Rodos şövalyelerinden Fransız saraylarına kadar birçok aktör Cem'i Osmanlı'ya karşı koz olarak kullandı. Bayezid ise içeride düzeni sağlamaya, dışarıda devletin istikrarını korumaya çalıştı. Onun dönemi savaştan çok ilim, sanat ve imarla geçti. 1509'da İstanbul'u vuran büyük depremde de yeniden inşa sürecini yönetti. Ama bu görece sakin dönem saray içindeki dengeleri sarstı. Ve padişah yaşlandıkça herkesin aklındaki soru daha yüksek sesle sorulmaya başlandı. Veliaht kim olacaktı? Bayezid'in hayatta kalan 4 oğlu vardı. Ahmet, Korkut, Selim ve Alemşah. Bayezid ise gönlünde Şehzade Ahmet'i taşıyordu. Ama ordu ve özellikle Yeniçeriler daha sert mizaçlı olan Selim'i destekliyordu. Çünkü Selim babasının yumuşak tavrından rahatsızdı. Safaviler karşısında daha kararlı ve sert bir duruş gerektiğine inanıyordu. Ona göre devletin ipleri artık yaşlı ellerde fazlasıyla gevşemişti. Selim'in ordu desteğiyle yaptığı hamleler Bayezid'i zor durumda bıraktı. Devlet ikiye bölünmüştü ve padişah bu bölünmüşlüğün tam ortasındaydı. 1512'ye gelindiğinde Selim fiilen İstanbul'un kapısına dayanınca Yeniçeriler açıkça Bayezid'e rest çekti. Padişah tahtı Ahmet'e bırakmak istediyse de başarılı olamadı. Oğullarını barıştırmak için çabaladı ama artık bunun için de çok geçti. Sonunda Bayezid kendi rızasıyla değil, zorunluluktan dolayı tahtı Selim'e devretti. Ardından da doğduğu yer olan Dimetoka'ya gitmek üzere yola çıktı. Ama yolda sadece birkaç hafta içinde bilinmeyen bir nedenle hayatını kaybetti. Böylece 2. Bayezid fiilen zorla tahttan indirilen ilk Osmanlı padişahı oldu. Artık kimin daha meşru olduğu değil, kimin daha güçlü olduğuydu belirleyici olan. Ve Selim tahta çıkar çıkmaz kardeşlerini ve yeğenlerini ortadan kaldırdı. Böylece Osmanlı'daki klasik dönemin acımasız güç mücadeleleri başlamış oldu. Birinci Mustafa Osmanlı tahtına 2 kez çıktı. Ama her ikisinde de akıl sağlığı yerinde olmadığı gerekçesiyle indirildi. Bu sadece bireysel bir mesele değildi. Aynı zamanda Osmanlı'da bir dönemden sonra uygulanan kafes sisteminin ağır sonuçlarından biriydi. Kafes sistemi, şehzadeler arası taht kavgalarını önlemek amacıyla uygulanıyordu. Şehzadeler Topkapı Sarayı'nın iç kısmında dış dünyayla tüm bağları kopuk şekilde tutuluyordu. Ne devlet işlerine karışmalarına izin veriliyordu, ne de anlamlı bir eğitim alabiliyorlardı. Mustafa da gençliğini bu karanlık yalnızlıkta geçirdi. Ve yıllar süren baskının ardından akli dengesi bozuldu. Ancak bu hikayenin kökleri daha da derindeydi.
Mustafa, Osmanlı tarihinde bilinçli olarak hayatta bırakılan ilk yetişkin şehzadeydi. Çünkü babası Sultan 3. Mehmet tahta çıktığında tam 19 kardeşini boğdurtmuştu. Bu olay halkta büyük bir infial yaratmıştı. Aynı dönemde Şehzade Mahmut da annesinin entrikaları yüzünden dedikodulara kurban gitmiş ve yine babası 3. Mehmet tarafından öldürülmüştü. Bu infaz Mahmud'un kardeşi Ahmet'in önünü açmıştı. İşte bu yüzden 1. Ahmet kardeşi Mustafa'yı öldürmedi. Böylece Osmanlı tarihinde ilk kez bir padişah tahtı oğluna değil hayatta tuttuğu kardeşine bırakmış oldu. Babadan oğula geçiş geleneği bozuldu. Yerine hanedandaki en yaşlı erkek üyenin tahta çıkmasını öngören ekberiyet sistemi fiilen başlamış oldu. Ama bu sistemde zamanla farklı sorunlar doğuracaktı. 1617'de 1. Ahmet genç yaşında ölünce yaşı küçük olan oğlu Osman değil, en büyük hanedan üyesi olarak Mustafa tahta çıkarıldı. Ancak Mustafa kısa sürede sorunlu davranışlar sergilemeye başladı. Devlet işlerini takip edemiyor, dengesiz tavırlar gösteriyordu. Ordu ve paşalar otoritenin çöktüğünü ileri sürerek onu tahttan indirdi. Yerine ise artık ergenliğe ulaşmış olan Şehzade Osman geçti. Mustafa da esaretine geri döndü. Ama bu hikaye burada bitmedi. Çünkü genç Osman'ın dramatik sonu dengeleri alt üst edecek ve 1. Mustafa çok geçmeden ikinci kez tahta çıkarılacaktı. Genç Osman adından da anlaşılacağı gibi gençti. Tahta çıktığında sadece 14 yaşındaydı ama hayalleri büyüktü. Orduyu modernleştirmek, devleti yeniden ayağa kaldırmak istiyordu. Ne var ki bu hayalleri onu Osmanlı tarihinin en trajik figürü haline getirecekti. Oysa ki 1. Mustafa'nın ardından tahta çıktığında herkes mutluydu. Artık akıl sağlığı yerinde olmayan bir padişah değil, zeki ve cesur bir liderleri vardı. Ama 1621'deki Leistan Seferi her şeyi değiştirdi. Yeniçerilerin disiplinsizliği genç Osman'ı büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Payitahta döndüklerinde askere bahşiş dağıtmayı da bu yüzden reddetti. İşte o andan itibaren radikal kararlar aldı. Yeniçeri ocağını kaldıracak, Anadolu'dan yeni ve sadık bir ordu kuracaktı. Hacca gitme bahanesiyle Üsküdar'a geçip planlarını uygulamayı düşünüyordu. Ama sarayın birden çok kulağı vardı. Hayatta kalmak adeta ip üstünde yürümek gibiydi ve bu ip pamuk ipliğinden bile inceydi. Çok geçmeden hedefteki tüm çıkar grupları genç sultanın planlarını öğrendi. Ve sonunda 17. yüzyılın en kanlı saray darbesi gerçekleşti. Yeniçeriler Şeyhülislam'ın da fetvasını alarak ayaklandı. Genç Osman sarayından çıkarılarak tahttan indirildi. Daha birkaç yıl önce devleti idare edemediği gerekçesiyle kendi istekleriyle tahttan aldıkları Mustafa'yı ikinci kez tahta çıkardılar. Ama genç Osman'ın trajedisi burada bitmeyecekti. Dönemin Yeniçeri ağası Ali Ağa, Sultan II. Osman'ın önünde siper olsa da isyancılar onun da canını aldılar. Emir komuta zinciri tamamen ortadan kalkmıştı. Ardından da genç Osman'ı saraydan çıkarıp çelimsiz bir atın üzerine bindirdiler. Topkapı Sarayı'ndan Yedikule zindanlarına giden yolda türlü hakaretlere ve işkencelere maruz bıraktılar. Canı için ne kadar mücadele etse de zindana kapatıldığının ertesi günü Sadrazam Kara Davut Paşa'nın emriyle hücresine gelen cellatlar tarafından boğularak can verdi. Öldüğünde henüz sadece 17 yaşındaydı. Bu olay Osmanlı için bir kırılma noktası oldu. İlk kez bir padişah kendi askerleri tarafından öldürülmüştü. Artık hiçbir reform girişimi kolay olmayacaktı. Yeniçeriler sadece ordu değil, devletin kalbine yerleşmiş bir tehdit haline gelmişti. Genç Osman'ın ölümü halkı da derinden sarstı. Ağıtlar yakıldı, destanlar yazıldı ardından. İstanbul'da herkes birbirine aynı soruyu soruyordu. Genç Osman'ı kim öldürdü? Ama asıl soru şuydu: bir padişah bile canını koruyamıyorsa bu devlet nasıl ayakta kalacaktı? Genç Osman'ın 1622'de feci şekilde öldürülmesinin hemen ardından sarayda yaşanan panik havası içinde 1. Mustafa ikinci kez tahta çıkarıldı.
Ancak unutulmasın, Mustafa daha önce zihinsel dengesizliği nedeniyle tahttan indirilmişti. Bu kez onu yeniden padişah yapan şey, tahttaki boşluğu dolduracak bir figür arayışıydı sadece. Zavallı sultan, aradan geçen yıllara rağmen hala kardeşi 1. Ahmet'in padişah olduğunu zannediyordu. Akli dengesi tamamen bozulduğu için de devleti fiilen yöneten kişi annesi Halime Sultan ve Kara Davut Paşa'ydı. Ancak bu iktidar yapısı halkın ve ulemanın gözünde meşruiyetini yitirmişti. Üstelik genç Osman'ın ölümüne dair oluşan halk öfkesi doğrudan Mustafa'nın çevresine hedef alıyordu. İsyanlar bastırılamıyor, ekonomik kriz büyüyor, ordu dağınık halde sürükleniyordu. Ve sonunda Mustafa sadece bir yıl sonra 1623'te ikinci kez tahttan indirildi. Yerine ise artık yaşını doldurmuş ve paşalar tarafından umut vadeden bir şehzade olarak görülen 4. Murat tahta çıkarıldı. 1. Mustafa ise son kez odasına kapatıldı ve 6 yıl sonra hayatını kaybetti. Bu trajik hikaye aynı zamanda kafes sisteminin acımasızlığını da gözler önüne seriyordu. Küçük yaştan itibaren dar bir mekanda sürekli öldürülme korkusuyla yaşayan şehzadelerin psikolojisi bozuluyordu. Üstelik eskisi gibi sancağa gönderilmedikleri için devlet yönetimi konusunda hiçbir tecrübe edinemiyorlardı. Böylece 3 yıl içinde yaşanan 3 padişah değişikliği devletin temellerini derinden sarstı. 1. Mustafa'nın ve genç Osman'ın dramı bu kaotik dönemin belki de en acı örnekleriydi. Bu hikayelerin her biri sadece bir padişahın değil, imparatorluğun nasıl dönüşüp parçalandığının izleri. Eğer şimdiye kadar izledikleriniz ilginizi çektiyse kanala abone olun ve diğer çarpıcı hikayeleri kaçırmayın. Sultan İbrahim daha çok küçük yaşlarında kafes sistemiyle tanıştı. Hem amcası Mustafa'nın 2 saltanat döneminde hem de ağabeyleri Genç Osman ve 4. Murad'ın saltanat yılları boyunca sarayın karanlık ve izole odalarında yaşadı. Bu yalnızlık dolu dönem onun ruhsal dünyasında derin izler bıraktı. Üstelik bu dönemde ağabeyi 4. Murad'ın emriyle kardeşleri Bayezid, Süleyman ve Kasım da birer birer boğdurulmuştu. Bu infazlar hem hanedandaki taht kavgalarının ne kadar yakıcı olduğunu hem de kafes sisteminin hiçbir güvence sunmadığını gösteriyordu. Rivayete göre 4. Murat ölmeden önce hayatta kalan son kardeşi İbrahim'i de öldürtmek istemiş ve tahta Kırım Hanı'nın geçmesini arzulamıştı. Ancak bu emrin Hüsem Sultan tarafından engellendiği söylenir. Bazı kaynaklarsa Sultan Murad'ın ölmeden önce kardeşiyle helalleştiğini ve tahtı ona vasiyet ettiğini aktarır. Ancak her iki durumda da gerçek değişmedi. Sultan İbrahim, ağabeyinin ölüm haberini bir tuzak zannederek günlerce odasından çıkmadı. Ancak Murad'ın naaşını kendi gözleriyle gördükten sonra öldürülmeyeceğine ikna oldu. O kadar uzun süre dış dünyadan kopuk yaşamıştı ki Osmanlı tahtına çıktığında hem psikolojik olarak yorgun hem de yönetim tecrübesinden tamamen yoksundu. Ve tarihe trajik bir biçimde Deli İbrahim olarak geçti. Başlangıçta annesi Kösem Sultan'ın kontrolünde idare edilen devlet işleri de zamanla çığırından çıktı. Hazine boşaldı, Yeniçeri maaşları ödenemez oldu. Saray masrafları öyle arttı ki yeni vergiler kaçınılmazdı. Halk da artık dayanamaz haldeydi. Sultan İbrahim'in denize attığı mücevherler, odasında hayvanlarla konuştuğu rivayet edilen tuhaf tavırları ve özellikle saray kadınlarına olan düşkünlüğü onu hem halkın hem de paşaların gözünde zayıf bir figüre dönüştürdü. Bir zamanlar oğlunu tahta çıkarmak için her şeyi göze alan Kösem Sultan bile artık İbrahim'den umudunu kesmişti. 1648 yılının Ağustos ayında ulema, Yeniçeriler ve devlet erkanı Fatih Camii'nde toplandı. Şeyhülislam'dan fetva alındı. Bu durum Osmanlı tarihinde bir padişahın akıl sağlığı yerinde olmadığı gerekçesiyle tahttan indirildiği ilk örnekti. Yerine ise henüz 7 yaşındaki oğlu 4. Mehmet geçirildi. Ama bu sefer mesele yalnızca taht değişimiyle bitmedi. İbrahim birkaç gün sonra sarayda boğdurularak öldürüldü. Böylece Osmanlı tarihinde ilk kez bir padişah resmi bir kararla tahttan indirildikten sonra idam edilmişti. ...1648'de
Henüz 6 yaşındayken tahta çıkarıldığında Osmanlı tahtı bir kez daha bir çocuğa teslim edilmiş oldu. Devleti uzun süre önce babaannesi Kösem Sultan, ardından annesi Turhan Sultan yönetti. Sultan Mehmet elbette zamanla büyüdü ama en büyük tutkusu devlet işleri değil avcılık oldu ve halk arasında Avcı Mehmet olarak anılmaya başlandı. Devlet işlerini aralarından birçok sadrazam ve devlet adamı çıkaran Köprülü ailesine emanet edip kendisi aylarca devam eden av seferlerine çıkıyordu. 4. Mehmet'in 39 yıllık uzun saltanatında devlet bu aile sayesinde yeniden güçlendi. Ama 1683'teki 2. Viyana kuşatmasında yaşanan büyük bozgun her şeyi değiştirecekti. Osmanlı ordusu ağır bir yenilgi aldı. Ardından Macaristan'daki kaleler birer birer düştü. Kutsal İttifak orduları Belgrad'a kadar dayandı. Asker ve halk öfkeliydi. Padişah ise hala avdaydı. Bunun üzerine 1687'de ordu isyan etti. İstanbul'daki ulema ve devlet erkanı da bu isyana destek verdi ve Şeyhülislam'dan fetva aldılar. 8 Kasım 1687'de 4. Mehmet tahttan indirildi ve 2 oğluyla birlikte Edirne Sarayı'na kapatıldı. Yerine de kardeşi 2. Süleyman geçirildi. Eski sultan 5 yıl daha yaşadı. Fakat av partilerinden uzakta Edirne Sarayı'nın bir odasında pencerenin ardından kuşları izleyerek. 4. Mehmet'in tahttan indirilmesi Osmanlı'da yeni bir dönemin işaretiydi. Artık padişahlar sadece akli dengeleri bozuk olduğu için değil, görevlerini yapmadıkları için de tahttan indirilebilirdi. En acısı da şuydu: bir zamanlar Viyana kapılarına dayanan imparatorluk artık savunmaya çekilmişti. Ve bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. İkinci Mustafa 1695'te tahta çıktığında Osmanlı, Avusturya, Venedik ve Lehistan'la aynı anda savaşıyordu. İkinci Mustafa da daha ilk yılında sefere çıktı. Dedelerinin izinden gidip seferler gerçekleştiren bir padişah olmayı hayal ediyordu. Gerçekten de bizzat sefere çıkan son Osmanlı padişahı oldu. Ama onu tarihe geçiren şey bu cesareti değil, Karlofça Anlaşması ile gelen büyük toprak kayıpları ve tahttan indirilişi oldu. Bu yenilgiden sonra saraya küstü. İstanbul'u terk edip Edirne'ye yerleşti. Devlet yönetimi de onunla birlikte Edirne'ye kaymıştı. Giderek de devlet işlerinden uzaklaştı, av partileri ve eğlencelerle vakit geçirmeye başladı. Tüm yetkiyi ise aynı zamanda hocası olan Şeyhülislam Feyzullah Efendi'ye bırakmıştı. Ama Feyzullah Efendi zaman içinde öyle bir güç kazandı ki paşalar bile onsuz adım atamaz hale geldi. İstanbul'daki bürokrasi ve ulema ise bu durumdan çok rahatsızdı. Çünkü merkezle olan bağlar kopmuş, halk ve asker ihmal edilmişti. 1703'te sabır taştı. İstanbul'da patlayan isyan kısa sürede büyüdü. Asker, ulema ve halkla el ele verip Edirne'ye yürüdü. Bu kez fetva alınamadı çünkü hedeflerinde bizzat Şeyhülislam'ın kendisi vardı. Feyzullah Efendi yakalandı ve feci şekilde öldürüldü. 23 Ağustos 1703'te 2. Mustafa tahttan indirildi ve yerine kardeşi 3. Ahmet geçirildi. Artık Osmanlı'da güç dengeleri tamamen değişmişti. Yeniçeriler ulema ve bürokrasi ile el ele verdiğinde padişahı kolayca devirebiliyordu. Üstelik 2. Mustafa ne başarısız bir komutandı ne de devleti yok sayan bir hükümdar. Onun hatası merkezden kopması, halka ve orduya uzak kalmasıydı. Bu da demek oluyordu ki Osmanlı'da artık padişahların sadece hanedan mensubu olması yetmeyecekti. Bundan sonra geçerlilikleri halk ve askerle olan bağa dayanacaktı. ...1703'te tahta çıkan 3. Ahmet, abinden farklı olarak devletin merkezinde durdu. Ama onun adı en çok Lale Devri ile anılacaktı. Sadrazam Damat İbrahim Paşa ile birlikte yürüttüğü bu dönem, savaşların ardından gelen kısa bir barış ve refah süreciydi. 1718'de imzalanan Pasarofça Anlaşması, Osmanlı'yı uzun süredir içinde bulunduğu savaş ortamından çıkardı ve barış dönemine soktu. Bu da hem saray hem de İstanbul halkı için bir nefes alma dönemiydi. Bu dönemde İstanbul'da matbaanın kuruluşuna izin verildi. Avrupa'ya elçiler gönderildi. Yeni saraylar, köşkler, bahçeler inşa edildi.
batılılaşma çabaları hız kazandı. İstanbul'un her köşesinde laleler açıyor, kağıthanede şenlikler düzenleniyordu. Ama bu gösterişli hayatın ağır bir bedeli vardı. Halk yoksulluk içindeydi. Üstelik İran seferindeki başarısızlıklar hem hazinenin azalmasına hem de prestij kaybına yol açmıştı. Bu dengesizlik daha fazla sürdürülemezdi. İstanbul'da Yeniçeriler, esnaf, medrese öğrencileri ve sıradan halk arasında büyüyen öfke, patronu Halil adlı eski bir Yeniçerinin liderliğinde patladı. İsyancılar, lüks yaşamı ve yozlaşmayı simgeleyen Damat İbrahim Paşa'yı idam ettirdiler ve 3. Ahmet'in tahttan inmesini talep ettiler. 3. Ahmet fazla direnmedi. 1 Ekim 1730'da tahtı yeğeni 1. Mahmud'a bıraktı ve son günlerini Topkapı Sarayı'nda geçirdi. 3. Ahmet, Osmanlı tarihinde isyanla indirilen ama öldürülmeyen nadir padişahlardan oldu. Emekli bir hükümdar gibi geri planda ve sessizce yaşamaya devam etti. Bu isyan sadece bir padişahı değil, bir devri de sona erdirdi. Lale devri kapandı. Batılılaşma hamleleri durdu. Ama daha derin bir mesaj kalmıştı geriye. Artık halk ayaklanmasıyla bir padişah tahttan indirilebiliyordu. Saray şatafatı halkın haklı öfkesini susturmaya yetmemişti. ...1789'da tahta geçen 3. Selim, Osmanlı'nın hem içeride hem dışarıda çalkantılı bir dönem yaşadığını gördü. Avrupa'da Fransız devrimi olmuş, Rusya ve Avusturya Osmanlı sınırlarını zorlamaya başlamıştı. Artık eski yöntemlerle ilerlemek mümkün değildi. Selim, bu gidişatı değiştirmek için köklü bir reform başlattı. Nizam-ı Cedid, yani yeni düzen. Avrupa tarzı okullar, matbaalar ve teknik kurumlar kurdu. Yeniçerileri doğrudan kaldırmadı ama paralel bir ordu olan Nizam-ı Cedid ordusunu kurarak modernleşmeye çalıştı. Ancak bu reformlar içeride büyük tepki topladı. Yeniçeriler, ulema ve tutucu çevreler ona gavur padişah demeye başladılar. Çünkü yenilikler çıkarlarını tehdit ediyordu. 1807'de harekete geçtiler. Bir Yeniçeri çavuşu olan Kabakçı Mustafa önderliğinde isyan patladı. Nizam-ı Cedid dağıtıldı. Reformlar durduruldu. 3. Selim ise büyük bir baskı altında tahttan indirildi. Yerine yenilik karşıtı olan kuzeni 4. Mustafa geçirildi. Ama 3. Selim'in açtığı yol unutulmadı. Osmanlı'da reform deyince hala onun adı akla geliyor. Üçüncü Selim'in reformlarını rafa kaldıran 4. Mustafa'nın dönemi tam anlamıyla bir geri dönüş devriydi. Nizam-ı Cedid tamamen dağıtıldı. Yenilikçi devlet adamları görevden alındı. Ancak bu durgunluk uzun sürmedi. 1808'de Rusçuk ayağını Alemdar Mustafa Paşa değişimi yeniden başlatmak için İstanbul'a yürüdü. Amacı 3. Selim'i yeniden tahta çıkarmaktı. Bu haber saraya ulaştığında 4. Mustafa paniğe kapıldı. Gücünü ve tahtını kaybetmekten korkan padişah radikal bir karar aldı. Hem tahttan indirdiği kuzeni 3. Selim'in hem de kardeşi Şehzade Mahmut'un katlini emretti. 3. Selim bu emir üzerine sarayda boğduruldu. Ancak Şehzade Mahmut son anda sarayda saklanacak güvenli bir yer buldu ve canını kurtardı. Alemdar Mustafa Paşa'nın Topkapı'ya girmesiyle birlikte dengeler hızla değişti. Sultan Selim yerine Şehzade Mahmut tahta çıkarıldı. 4. Mustafa ise tahtını ve itibarını sonsuza dek kaybetti. Ancak Osmanlı'daki bu kanlı döngü bir türlü bitmek bilmiyordu. Yeğeninin padişahlığı sırasında sarayda yaşayan 4. Mustafa, Yeniçerilerin kendisini tekrar padişah yapmaya çalıştıkları bir ayaklanma sırasında Sultan II. Mahmud'un emriyle 17 Kasım 1808'de öldürüldü. Nihayetinde 4. Mustafa'nın tahta çıkışı da indirilişi de kendi iradesiyle olmamıştı. Kendisini iktidara getiren güç kısa sürede harcamasını da bilmişti. Ne acı değil mi? Belki de hiç istemediğin bir yükün altına giriyor ve onun ağırlığıyla zaman içinde bambaşka biri oluyor ve yine onun uğrunda yok oluyorsun. Sultan Abdülaziz 1861'de tahta çıktığında Tanzimat reformları devam ediyor ama aynı zamanda da mali çöküntüyle mücadele ediliyordu. Fransa'yı örnek alan Abdülaziz ise mutlak gücünü pekiştirme eğilimindeydi. Bu da meşruiyet isteyen bürokrasi ve aydın çevrelerle çatışmasına neden oldu.
Sultan Abdülaziz'in tahttan indirilmesi Yeniçeri isyanlarıyla değil, bürokrasi, ordu ve aydınların işbirliğiyle gerçekleşecekti. Aslında reformcuydu. Donanmayı Avrupa'nın en büyüğü yaptı. Avrupa'ya seyahat eden ilk Osmanlı padişahı oldu. Fakat bu dönemde modernleşme süreci aşırı harcamalarla iç içe geçti. Saray masrafları, lüks ve prestij projeleriyle devletin bütçesini iyice sarstı. Dış borçlar büyüdü, maaşlar ödenemez hale geldi. 30 Mayıs 1876'da Mithat Paşa ve Serasker Hüseyin Avni Paşa'nın öncülüğünde bir grup harekete geçti. Her seferinde olduğu gibi yine Şeyhülislam'dan fetva alındı. Gerekçe bu kez akıl sağlığı değil, kötü yönetim ve mali israftı. Gece yarısı Dolmabahçe Sarayı kuşatıldı. Tahttan indirilen Abdülaziz Feriye Sarayı'na götürüldü. Yerine de yeğeni 5. Murat geçirildi. Ama asıl sarsıcı olay bundan sonra yaşandı. 4 Haziran sabahı, yani birkaç gün sonra Abdülaziz'in cansız bedeni bulundu. Bileklerindeki kesikler resmi olarak intihar sayıldı. Ancak pek çok kişi bunun bir suikast olduğundan emindi. Yıllar sonra 2. Abdülhamit döneminde açılan davada Mithat Paşa ve arkadaşları bu ölümden sorumlu tutuldu. Tahtından bir darbeyle indirilen Sultan Abdülaziz, Osmanlı tarihine şüpheli ölümüyle geçti. Beşinci Murat da ataları İbrahim ve Mustafa ile benzer bir kaderi yaşayacak. 30 Mayıs 1876'da tahttan indirilen amcası Abdülaziz'in yerine Osmanlı tahtına çıkarıldığında büyük umutlarla karşılandı. Meşrutiyet yanlısı ve batıya açık fikirli bir padişahtı. Ancak tahta çıkışı da saltanatı da çalkantılıydı. Daha başa geçmeden önce Abdülaziz'in ölümüyle saray zaten büyük bir krizdeydi. Özellikle amcasının intihar mı cinayet mi olduğu hala tartışılan ölümü burada derinden etkiledi. Zihinsel dengesi hızla bozuldu. Saray doktorları 5. Murat'ın ciddi bir sinir buhranı geçirdiğini ve devlet işlerini yürütemeyecek durumda olduğunu rapor etti. Sadece 93 gün tahtta kalabildi. Ardından Şeyhülislam'dan alınan fetvayla 31 Ağustos 1876'da tahttan indirildi. Yerine de kardeşi 2. Abdülhamit geçirildi. 5. Murat 1904 yılındaki ölümüne dek Çırağan Sarayı'nda gözetim altında tutuldu. Böylece Osmanlı tarihinde bir başka padişah ruhsal gerekçelerle sessiz bir şekilde kenara itilmişti. İkinci Abdülhamit'in indirilişi Osmanlı tarihinin son büyük tahttan indirilişidir. 33 yıllık mutlak iktidarın böyle sonlanması modern Türkiye'nin de başlangıç noktalarından biri oldu. Bu olay artık padişahların bile millet iradesi karşısında duramayacağının açık göstergesiydi. İkinci Abdülhamit 1876'da tahta çıktığında Osmanlı büyük bir siyasi krizle boğuşuyordu. Ardı ardına tahttan indirilen padişahlar, Balkanlardaki ayaklanmalar, mali çöküş, dış borç batağı ve Avrupa baskısı. Bu kaos ortamında Abdülhamit göreve başlar başlamaz, göreve gelmeden önce söz verdiği gibi Osmanlı'nın ilk anayasası olan Kanuni Esasi'yi ilan etti ve 1. Meşrutiyeti başlattı. Ama çok geçmeden işler değişti. 93 Harbi patlak verdi, Osmanlı Ruslara karşı ağır bir yenilgiye uğradı. Bu ortamda Abdülhamit bunu bahane göstererek meclisi dağıttı ve anayasayı askıya aldı. 2 yıl süren meşrutiyetin ardından da mutlak monarşiyi tekrar kurdu ve bu dönem tarihe istibdat dönemi olarak geçti. Neler yaşanmadı ki bu dönemde? Korkunç bir sansür, müthiş bir baskı ve bugün bile herkesin hikayelerini anlattığı örümcek ağı gibi her yere yayılan hafiye teşkilatı. Öyle teşkilat dendiğine bakmayın. Büyük çoğunluğu sıradan teba, yani jurnalcilik diz boyu. Detayları başka bir videonun konusu olacak kadar önemli olsa da kısaca özetlemek gerekirse 1908 yılına gelindiğinde artık her şey değişmek üzereydi. İttihat ve Terakki Cemiyeti 2. Abdülhamit'e baskı yaparak meşrutiyeti yeniden ilan ettirdi. Meclis yeniden açıldı ve artık padişah sadece bir semboldü. Abdülhamit yetkilerini adım adım kaybetti. 27 Nisan sabahı meclisi umumi kararıyla 2. Abdülhamit tahttan indirildi. Şeyhülislam fetva verdi ama bu kez fetva sadece bir formaliteydi. Çünkü gerçek güç artık parlamentodaydı. Abdülhamit yalnızca kader dedi
tahttan indi ve ailesiyle birlikte Selanik'e sürgüne gönderildi. Bu hal kararı Osmanlı tarihinde yeni bir dönüm noktasıydı. Bu kez ne saray darbesi vardı ne de Yeniçeri isyanı. II. Abdülhamit hürriyete karşı olmakla suçlanarak indirilen ilk padişah oldu. Yerine kardeşi 5. Mehmet Reşat geçti. Ama artık gerçek iktidar meclis ve hükümetteydi. II. Abdülhamit'in düşüşü mutlak monarşinin de çöküşü anlamına geliyordu. Onun ardından gelen iki padişah da sembolik bir figür olmaktan öteye gidemeyecekti. Tarih çoğu zaman çarpıcı bir döngü içinde seyreder. II. Abdülhamit yıllar önce tahttan indirilen amcası Sultan Abdülaziz'in de ağabeyi Murad'ın da akıbetlerine karşı çıkmamış, süreci sessizlikle karşılamıştı. Şimdi benzer bir yazgı onun da kapısını çalıyordu. Ama Abdülaziz'den farklı olarak II. Abdülhamit hayatta kaldı. Önce Selanik'te, ardından İstanbul'da gözetim altında yaşadı ve 1918 yılında vefat etti. Tahttan indirilip yerine bir başkası geçirilen son padişahtı. Osmanlı tarihinde tahttan indirilen her bir padişahın hikayesi aslında devletin yaşadığı dönüşümün de bir aynısı. II. Murad'ın gönüllü feragatinden II. Abdülhamit'in meclis kararıyla haline kadar geçen süreçte tahttan indirilme yöntemleri de değişti, gerekçeler de, aktörler de. Erken dönemde taht kavgaları daha çok aile içi meselelerdi. II. Bayezid'in oğlu Yavuz tarafından tahttan indirilmesi gibi. Ama zamanla yeni aktörler sahneye çıktı. Yeniçeriler, ulema, bürokrasi ve en sonunda modern ordunun subayları. Her biri devlet içindeki güç dengelerinin nasıl değiştiğini gösteriyordu. Gerekçeler de zamanla değişti. Önceleri akıl sağlığı ya da kötü yönetim gibi klasik bahaneler kullanılırken sonraları mali israf, reform karşıtlığı ve nihayet hürriyete düşmanlık gibi çağa uygun gerekçeler öne sürüldü. Ama belki de en çarpıcı olan hal süreçlerinin giderek daha kurumsal bir görünüm kazanmasıydı. Artık sadece kaba kuvvet değil, hukuki prosedürler, resmi yazışmalar, meclis kararları, her şey tırnak içinde usulüne uygun yapılıyordu. Nihayetinde Osmanlı, padişahlar değişir, devlet kalır anlayışıyla yüzyıllar boyunca varlığını sürdürdü. Ama değişen sadece isimler değildi. Her padişahın inişiyle birlikte devlet yapısı, halkla olan bağı ve geleceği de değişti. Bu yüzden tarih sadece fetihlerle değil, tahttan inişlerle de şekillendi. Osmanlı tahtı sadece bir güç simgesi değil, aynı zamanda ağır bir yük, bitmek bilmeyen bir sınavdı. Ve o sınavdan geçenler kadar geçemeyenler de imparatorluğun kaderini belirledi. Belki de bu yüzden en büyük savaşlar meydanlarda değil, saray duvarlarının ardında verildi. Bir videonun daha sonuna geldik. Puslu Tarih'te her videoda tarihin unuttuğu ya da yanlış hatırladığı anların izini sürüyoruz. Eğer bu anlatı hoşunuza gittiyse ve benzer içeriklerin devam etmesini isterseniz abone olmanız bizim için büyük bir motivasyon olur. Videoyu beğenmeyi ve ilgisini çekeceğini düşündüğünüz bir arkadaşınıza göndermeyi unutmayın. Yeni hikayelerde buluşmak üzere. Hoşça kalın.